Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 23. söze devam edeceğiz. 3. noktadan. Birinci nokta şöyle başlıyordu. İnsan nuru iman ile âlâ-i illiyine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfür ile esfeli safiliğine düşer ve cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. İkinci nokta ise şöyle başlıyordu. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı samedaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli, yani geçmiş ve gelecek zamanları zulümattan kurtarıyor. Karanlıkta olan bir insana öncelikle nur lazım, ışık lazım çevreyi görebilmesi için. Ondan sonra ne lazım? Ondan sonra güç lazım, kuvvet lazım. Yani kendisine karşı gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı onları önleyebilecek, onlara mukavemet edebilecek bir enerji, bir güç lazım. Şimdi 3. noktada imanın nur olmakla beraber böyle bir güç ve kuvvet kaynağı olduğu açıklanıyor. Evet, 3. nokta, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Yani çok müthiş bir iddia bu ki bunu açıklayacak. Yani iddialar sadece iddia olarak bırakılmıyor, ispatlanıyor. Değil mi? Ne kadar güç verebilir? İman insana ne kadar güç verebilir? Bütün kainata meydan okuyabilecek kadar bir güç verebilir. Evet. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tazyikat. Tazzik sözcüğünü biz nerede kullanıyoruz? Mesela tazyikli su, değil mi? Su tazyikli akıyor deriz. Tazzik yani böyle yavaş yavaş akmıyor. Musluğu açınca tazyikli akıyor. Çokça akıyor. Tazyikli su. Veya işte polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıyor bazen. Değil mi? Yani ilerleyemiyor adam. Öyle bir su geliyor ki tazyik şeyde de öyledir. Nehir böyle çok hızlı akıyorsa gidemezsin, yani seni sürükler. Ona karşısında duramazsın. Mesela tazyikli suyla göstericiler püskürtülür. Şimdi hadisatın tazyikatı var. Değil mi? Böyle her şey üzerine gelir insanın yani. Çünkü ne zaman ne olacak belli değil. Değil mi? Şu anda deprem olabilir. Değil mi? Bulunduğumuz bina çökebilir, tavan üstümüze çökebilir. Allah korusun. Evet. Ondan sonra sel olabilir. İşte zaten gözde görülmeyen bir virüs dünyada kol geziyor. Değil mi? Her an bize gelebilir, ciğerimize yapışabilir, bizi öldürebilir, ölümümüze sebep olabilir. Yani kendi vücudumuzda işte binlerce, on binlerce faaliyetler oluyor. İşte beynimizde, bak şu anda değil mi? Bizim kontrolümüzde değil, iyi ki değil yani, yoksa deli olurduk. Sinapslar diyorlar yani, o beyin hücreleri. Onlar arasında o elektriksel bağlantılar filan. İşte birisi şey yapsa, böyle balon yapsa her an yapabilir yani, gidersin. Dolayısıyla işte bütün bunlar bizi tazzik ediyor. Yani tazyikli su gibi. İçimizden ve dışımızdan hadisatın tazyikatı var. Böyle bir tazzik karşısındayız. Peki bundan insan nasıl kurtulabilir?
bu hadisatın tazikatına imanının gücü oranında mukavemet edebilir. Yani karşı koyabilir. Kainata meydan okuyabilecek kadar iman insanı mukavim, yani güçlü yapabilir. Sait Özdemir abi anlatmıştı. İşte deseler ki diyor bu eserlerin müellifi talebeleriyle otururken, şimdi Avrupa'dan yeni bir Haçlı seferi başlattılar. Efendim, bütün bu ehli salip orduları tanklarıyla, tüfekleriyle, savaş uçaklarıyla senin üzerine doğru geliyorlar. Seni yok etmek, seni mahvetmek, kökünü kazımak için karar aldılar ve harekete geçtiler deseler, ayak üstüne atarım. Zübeyir, yap bir kahve derim. Hiç takmam. Hiç takmam. Hiç önemsemem. Bak, bu nedir? İşte imanın gücüdür yani. Ve hayatında böyle değil mi, birçok defalar, en az 10 defa, işte eserlerinden bazılarını biliyoruz, ölümle yüz yüze geldiği zaman, %100 ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiği durumda bile işte ölümü hiçe sayan bir tavır, bir duruş sergilemesi, burada bu iddianın sadece iddia olarak kalmadığını, gerçekten hayatta da yansımaları olduğunu bize gösteriyor. Esasen yani Peygamberimizin hayatında en başta tabii bize örnek, rol model Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Değil mi? Sevr Dağı'nda, o mağarada kendisini öldürmek için gelen, efendim, böyle silahlı bir grup. Tabii o zamanın silahları, ellerinde kılıçlar, oklar, neyse, böyle Hazreti Ebubekir'in telaşlanması karşısında ne diyor? Kur'an'da geçiyor. La tahzen innallâhe ma'ana diyor. Yani korkma, üzülme, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir diyor. Yani Allah bizimle beraber olursa, değil mi ki iman budur yani, Allah'la beraber olduğunu düşünmektir. O zaman kainata meydan okursun. Değil mi? Allah izin vermeden bir şey olmaz. Allah izin verirse de bizim iyiliğimiz için verir. O halde ne olursa olsun dersin. Kendine düşeni yaptıktan sonra, efendim, böyle rahat, için rahat, kalbin rahat, gönlün rahat, hayat yolculuğuna devam edersin. Ne büyük bahtiyarlıktır. Gerçek özgürlük de budur. Çünkü bu tazik, hadisatın tazikatı altındaki insan özgür olamaz. Yani her an her şey olabilir. Korkuları var, değil mi? Endişeleri var, kaygıları var. Her şey onu tehdit ediyor, üzerine geliyor. Şimdi böyle bir insan görünüşte özgür bile olsa, yani hapiste olmasa, tutsak olmasa bile bu hadisatın tazikatı altında özgür olamaz. Her şey onu köşeye sıkıştırır. Üzerine gelir. Özgür olamaz. Onun için özgürlüğü, psikologlar özgürlüğü eğer istediğini yapmak, canının çektiğini yapmak olarak tanımlamıyorlar. Korkularından kurtulmak olarak tanımlıyorlar. Yani korkusuz yaşamak. Bir insan ne kadar korkularını, kaygılarını aşabiliyorsa işte o kadar özgür yaşıyor demektir. Korkular varken insan özgür olamaz. O korkular onu hapseder. Korkuların baskısı altında yaşayan bir insan özgür yaşayamaz. İşte korkulardan kurtulmak, değil mi? Korkusuz yaşamak imanın gücü oranında gerçekleşir. Noktayı istinat kavramı var bir de. Noktayı istinat çok geçer yani eserlerde. Bir insanın noktayı istinadı
ne kadar kuvvetliyse yapacağı işler o kadar büyük olur. Noktayı istinat, işte bir yerde şeyi örnek veriyor. Arşimet herhalde. Bana istediğim büyüklükte bir kaldıraç getirin, dünyayı yerinden oynatayım demiş ya. Şimdi onun gibi kaldıraç, yani bir noktada kaldırmana yardım eden şey, noktayı istinat, sana dayanak noktası olan şey. Yani arkası güçlü deriz ya, arkası güçlü. İşte şimdi diyorlar ki işte arkan güçlü değilse herkes seni ezer. Ancak ehli dünyanın gücü zayıflara yeter. Yetimler, garipler, zayıflar, arkası güçlü olmayanlar. Halbuki burada iman söz konusu olunca arkası en güçlü olan o arkası olmayan kimseler dediğin, değil mi? Onlar Allah'a olan imanları varsa, onların Allah'a imanı varsa, Allah'ın sonsuz gücüne dayanıyorlarsa asıl onlardan korkmak lazım. Onlara haksızlık yapmaktan korkmak lazım. Bu Allah korkusudur. Allah perişan eder adamı. Asıl onların arkası güçlüdür. Evet. Ama ehli dünya gücü sadece dünyevi eksende düşündüğü için böyle yanlış hareket edebiliyor. Evet. Şimdi çok güzel bir nokta burası. İnşallah güzel şeyler öğreneceğiz. Şimdi bir daha şuradan alıyorum. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der. Allah'a güveniyorum der. Sefine-i hayatta, hayat gemisinde kemali emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın 7 kudretine emanet eder. Hayatın bütün yüklerini, ağırlıklarını mutlak kudret sahibi olan, sonsuz kudret sahibi olan yaratıcının kudret eline emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Rahatla dünyadan geçer dediğine göre yani dünyada da öyle çok yıpranmaz. Rahatla, huzur içerisinde hayatı geçer. Berzahta, kabir hayatında da istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, tevekkül Allah'a dayanmak demektir. Yani tabi Allah'a dayanmak için Allah'la dost olduğumuzun nişanesi olarak biz gayret edeceğiz. Yani bize düşeni yapacağız. Kendimize düşeni yaptıktan sonra gerisini ona bırakacağız. Dolayısıyla bu şekilde tevekkül etmezse insan ne olur? Dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfeli safiliğine çeker. Onu aşağılara çeker. Yani dünyanın ağırlıkları onu aşağıların aşağısına çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Formül bu. Şimdi saadet-i dareyn en son. Ne demek saadet-i dareyn? 2 dünya saadeti demek. Hem dünya hem ahiret saadeti, değil mi? Biz hepimizin arzu ettiği şey, hepimizin peşinden koştuğu, ulaşmak istediği hedef, ideal, 2 dünya saadeti. Nasıl ulaşılıyor buna? İşte onun basamaklarını saydı. İman, 1. basamak iman, Allah'a iman etmek. 2. basamak tevhid. Yani her şeyi tevhid burada birlemek demek. Kesrette boğulmak değil, vahdette teneffüs etmek. Yani bütün olayların, her şeyin dizgini elinde, anahtarı yanında olduğunu kabullenmek. İman zaten bunu gerektiriyor. İman tevhidi. Gerçek iman tevhidi gerektirir. Tevhid, gerçek tevhid teslimi. O zaman ona teslim olacaksın. Madem her şey onun elinde, her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanında. Değil mi? O zaman
Ona iman ettikten sonra, onu bir tanıdıktan sonra ona teslim olacaksın. Teslim neyi gerektirir? Tevekkülü gerektirir. Teslim olduktan sonra ona güveneceksin yani. Ama kendine düşeni yaptıktan sonra, o öyle istiyor çünkü. Teslim tevekkülü. Tevekkül de saadeti dareyni, işte iki dünya saadetini, yani o aksalu gayatı, o en uzak gayeyi getirir. Onu gerçekleştirmeni sağlar. Fakat yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Tevekkül esbabı bütün reddetmek, yani sebeplere başvurma. Değil mi? Hasta oldun. Ya gerek yok, ben Allah'a tevekkül ediyorum, yani doktora gitmeme gerek yok, ilaç kullanmama gerek yok demek tevekkül değildir. Yani bu Allah'ın kainata koyduğu kanunlara ters hareket etmek, onlara riayet etmemek, bir noktada isyan etmek anlamındadır. Evet, yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Belki esbabı, yani sebepleri desti kudretin perdesi, desti kudretin, kudret elinin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Sebeplere başvuracaksın ama sonuçları Allah'tan bileceksin. Allah'tan bekleyeceksin. Allah'tan bileceksin. O sebeplere başvurmayı da yine Allah'a dua etmek olarak göreceksin. Yani çift sürmek bir duadır. Öğrencinin dersine çalışması duadır. Fiili duadır. Bunu yaptıktan sonra Allah'ım bana bol ürün ver, değil mi? Bereketli yağmurlar yağdır, ürünün bol olsun diye sözlü de dua edeceksin. Ama yağmur yağdırmak senin elinde değil. Ama çift sürmek sana düşüyor. Yağmur yağdırmak Allah'a düşüyor. Kendi işini yapacaksın. O da bir dua. Yani yağmur için dua ettiğin gibi o yağmura kadar sana düşen ne varsa onu yapman da bir dua, fiili dua. Fiili dua, kavli dua. Yani kavli dua yapmak için önce fiili dua yapman gerekiyor. Evet. Ve neticede o sebeplere teşebbüsü bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye, gemiye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Herhalde o ilk gemilerde böyle oturacaklar, koltuklar falan yoktu. Değil mi? Herkes gemi işte bir tarafına oturuyordu. Birisi girer girmez elindeki işte yükleri neyse çuvallar, bavullar, torbalar neyse onları bırakıyor. Üstüne de oturuyor. Ondan sonra nezaret ediyor. Yani denizi seyretmeye başlıyor. Dalgaları seyrediyor, martıları seyrediyor. İşte o gece ise yakamozu seyrediyor. Allah'ın yarattığı güzellikleri seyrediyor. Gemiye kadar yükünü taşıdı. Sonra bıraktı, sırtından indirdi ve yükünün üzerine oturup seyre başladı. Diğeri hem ahmak hem mağrur. Hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. Yani gemiye kadar taşımış, gemide de bırakmıyor. Halen ellerinde, bavullar ellerinde, işte sırtında torba, öyle gidiyor. Arkadaşım,
Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Yani sultanın gemisi bu, ticaret gemisi. Dolayısıyla sizi ve bizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Yani yükün de gider, sen de gidersin. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Değil mi? Baştan hani güçlüyüm diyor ya, ama gittikçe ne olur? İnsanın gücü azalır, tükenir, takati kesilir, biter yani. Gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Şimdi ne demek yani ben güçlüyüm? Değil mi? Sen gemimizi itham mı ediyorsun yani? Gemiden daha mı güçlüsün? Hem sen taşıdığın zaman zaten seni de gemi taşıyor yani. Yine gemi taşıyor. Senin gemide yükünü taşıman, fazlaca bir yük çekmen, gereksiz bir yük taşıman demektir. Mesela bunu ancak deliler yapar. Kaptan seni görse, ya bu deli nereden gemimize bindi diyecek. Seni kovacak. Ya da haindir gemimizi itham ediyor, hapis edilsin diye emredecek deniliyor. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka muttike yaptın. Herkes sana gülüyor. Bak, kendini halka muttike yaptın. Yani gülünç duruma düşürdün. Muttikeyi bilmiyorsun demektir. Diyelim. Hemen şeyini söylüyor. Eş anlamlısını. Herkes sana gülüyor. Böyle bir adama herkes güler. Evet, denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu. Üstünde oturdu. Oh, Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. O nasihat eden kimseye. Değil mi? Sonra da ikna oluyor, yükünü bırakıyor. Hakikaten hayat varmış diyor yani. Allah senden razı olsun. Hapisten, zahmetten, maskaralıktan kurtuldum dedi. Evet. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al. Tevekkül et. Aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hotfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tazikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın. Tevekkül ettiği zaman insan demek ki bak ne oluyor? Bütün kainatın dilenciliğinden kurtuluyor. Bir, bütün kainatın dilenciliğinden. İki, her hadisenin karşısında titremekten. Her hadisenin karşısında titremekten kurtuluyor. Ondan sonra hotfuruşluktan, yani böyle gereksiz bir benlik, bir gereksiz gurur, kendini satmak, kendini beğendirmek. Bu da bir şey, yük yani insanın üzerinde. Bundan kurtuluyor. Maskaralıktan kurtuluyor. Şekavet-i uhreviyeden, ahireti kaybetmekten kurtuluyor ve tazikat-ı dünyeviye hapsinden kurtuluyor. Başta söyledik ya, tazikat, hadisatın tazikatı, tazikat-ı dünyeviye hapsi, bu da bir hapistir. Bundan
tevekkülle kurtuluyor. Sevgili dostlar, burada dedik ya, tevekkül yanlış anlama diye bir ikaz geldi. Esbabı bütün reddetmek değildir. Yani kendi vazifeni yapacaksın, Allah'ın vazifesine karışmayacaksın. Ama kendi vazifeni yapacaksın. Burada kendi vazifesi nedir? Yükün, senin yükündür, sen taşıyacaksın yani. Gemiye kadar taşıyacaksın, taşıttıracaksın, neyse. Ama gemiye bindikten sonra da artık daha fazla taşımana gerek yok. Yükünü bırakacaksın, üstüne oturacaksın yani. Yine üstüne otur, yine senin kontrolünde olsun. Ama artık sen taşıma, gemi taşısın yani. Gemiye güven, kaptana güven, geminin sahibine güven. Şimdi bu dünya Allah'ın bir gemisi, Sefine-i Rabbaniye, çok yerlerde geçiyor. Hepimiz bu geminin yolcusuyuz. Geminin yolcusuyuz. Yüklerimiz var. Görünür görünmez yüklerimiz var. Yani maddi, fiziksel yüklerimiz var. Psikolojik yüklerimiz var. Dolayısıyla bunları sürekli üzerimizde taşımayacağız. Bu yüklerin altında eziliyoruz. Bak, çokları bu yüklerin altında eziliyor. Çünkü buradaki ikinci adam gibi hareket ediyor. Bilmediği için. Yani bütün yükleri kendisinin taşıması gerektiğini düşünüyor. Halbuki sen sana düşeni yap yani. Sana düşeni yap, değil mi? Ondan sonra bırak yükünü, gemiye bırak, rahat et. Evet. Şimdi burada gemini yükünü gemiye kadar taşımak senin vazifen. Sebeplere müracaat etmek. Yükünü gemiye kadar taşımak. Ondan sonra bırakmak, gemiye güvenmek, yani Allah'ın vazifesi. Allah'ın kudret eline emanet ediyorsun. Yani tevekkül ediyorsun. Bu seni rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Yani her olayda bu gerçekten büyük bir rahatlama meydana getiriyor. Bu aynı zamanda bir başarı dersidir. Biz de yani başarı anlayışımız büyük ölçüde yanlış oluyor. Yani bu hakikate uygun olmuyor. Başarı anlayışımız yanlış olduğu için de çoğu zaman başarısızlığı netice veriyor. Kendi kendini sabote ediyor. Sabote ediyor. Şimdi ben gençlere sorarım yani nedir başarı nedir size göre, şöyle bir cümle, kısa bir cümle kurun diye. Değil mi? Şimdi mesela sorayım. Siz de içinizden geçirin. Bir cümle kurun. Başarı nedir? Genelde şöyle olur cevaplar. İşte istediğimi elde etmek, hedefime ulaşmak, arzu ettiğim sonucu gerçekleştirmek şeklinde olur. Yanlış mı bu? Evet, yanlış. Bu başarı tanımı yanlış bir tanım. Ve üstelik başarıyı yani kendine göre, kendi anladığı şekliyle de sonuç almak şeklinde olan başarıyı zorlaştırıyor. Sıkıntıya sokuyor. Neden? Çünkü sonuç almak bizim elimizde değil ki. Sonuçlar bizim elimizde değil. Değil mi? Zaten insanın kendi elinde olsa herkes iyi sonuçlar alır. Sadece çalışmamıza da bağlı değil. Mesela 2 kişi diyelim aynı oranda çalışıyorlar. Değil mi? Eşit oranda çalışıyorlar. Ama aynı sonuçları almıyorlar. Daha çok çalışan bazen daha geride kalabiliyor. Ne olacak şimdi? Nasıl bunu kaldıracak yani? Daha çok çalıştım ama daha düşük puan aldım. Değil mi?
çok işimizi zora sokuyor. Çünkü sonuçlar bizim elimizde olmadığı için, yani sadece bizim çalışmamıza bağlı değil, başka faktörler sonucu etkileyen, sonuca etki yapan birçok faktörler olabilir. Her şey olabilir yani. Sınav günü adam düşüyor, değil mi? Kolu kırılıyor. Hem de sağ eli veya bu kalemi tutacak parmağı kırılıyor. Ne yapsın şimdi kendi elinde olmayan bir engel çıktı. Değil mi? Gereksiz bir heyecan basabiliyor insanı. Heyecanını kontrol edemiyor. Değil mi? Yahut işte beklenmedik bir zamanda bir yakınını kaybediyor, bir sevdiğini kaybediyor. Onun acısı ona yükleniyor. Velhasıl sonucu etkileyecek çok faktörler var. Her an her şey olabilir. Sonuçlar bizim elimizde değil. Elimizde olmayan bir şeye başarımızı bağlamak, başarımızı elimizde olmayan bir şeye endekslemek kendimize haksızlık en başta. Kendimize haksızlık. Değil mi? Bir de bu korku üretiyor. Stres üretiyor. Şimdi bizim elimizde değil ya, her an her şey olabilir ya. Sonuca endeksledik. Ya istediğim sonuç olmazsa, değil mi? Çok çalıştım ama ya bir engel çıkarsa, demin saydığımız türden bir aksilik çıkarsa, değil mi? Ya böyle beklenmedik bir şey olursa, ya şöyle ya böyle filan, seni bir gerginlik istila ediyor. Sıkıntı basıyor. Değil mi? Korku. Yani ya başaramazsam korkusu bundan doğuyor. Çünkü sonuç istediğim sonucu almak elimde değil. Ya alamazsam yani. İşte bu korku ve bu korku da insanın üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu baskı altında insan yapabileceğini de yapamıyor bu sefer. Çünkü rahat hareket edemiyor, yani üzerinde yük var. Verimli olamıyor. Rahat oynayan bir takım mı yener, gergin oynayan bir takım mı yener? İki takımın da güçleri eşitse diyelim, birbirine yakınsa yahut, elbette rahat oynayan takım yener. Niye? Çünkü rahattır yani. Kaybetme korkusu olmayan kaybetmez. Kaybetme korkusu olan kaybeder. Korktuğu başına gelir derler ya, insan korkuları varsa korktuğuna uğrar. Korku, korkulan şeye insanı yaklaştırır. Onun için öncelikle demek ki başarı tanımımızın doğru olması lazım. Yani korku üreten, stres üreten, böyle bizi baskı altına alan bir tanım olmaması lazım. Halbuki bu işte ilk başta akla gelen, günümüzde zaten öyle öğretiliyor. Onların suçu değil. Yani ya istediğim sonucu elde edemezsem, değil mi? Ya beklenenlere, ailenin beklentileri var, işte arkadaş çevresinin, öğretmenlerin, okulun beklentileri var. Bütün bunlar kişinin üzerinde muazzam bir baskı. Bu baskı altında zaten rahat hareket edemiyorsun. Rahat hareket edemeyince yapabileceğini de yapamıyorsun. Yapabileceğini de yapamıyorsun ya. Başarı anlayışın seni başarısızlığa götürüyor. Yani sana göre başarısızlığa götürüyor. Başarı anlayışın başarını sabote ediyor. Başarına engel oluyor. Ya. Peki doğrusu nedir? Doğru başarı tanımı çok kolay. Başarıyı elimize veriyor. Kolaylaştırıyor işi. Üstelik o baskılardan, harici baskılardan da bizi kurtarıyor. Yani rahat oynamamıza neden oluyor. Ve sonuca endeksli değil başarı anlayışımız, ama sonucu da kolaylaştırıyor. Yani başarı anlayışı sonuca endeksli olanlara göre bile başarıya daha yaklaşmış oluyorsun sen. Nedir o? İşte çok kolay. Tevekkül dedi ya burada, tevekkül. Yani sen sana düşeni yapman. Şu anın senden istediğini yapman.
vazife cihetiyle bugünü düşünmen. Vazife cihetiyle bugünü düşün. Bugün sana düşen nedir? Yapman gereken nedir? Elinden gelen nedir? Onu yap. Bak, başarıyı eline veriyor. Elinden geleni yapmandır sadece. Tamam, elinden geleni yap. Ondan sonrasına karışma, sonrasına güven. Sonrası için yine dua et. Allah'tan iste. Ama sen sana düşeni yaptın. Yarın da yap. Öbür gün de yap. Bardağı taşıran son damla değildir. Bardak taşmışsa ilk damlanın da son damla kadar bunda payı vardır. Bir önceki damlanın da payı vardır. Bütün damlalar eşittir. Dolayısıyla ama biz ne yapıyoruz? Bardağı taşıran son damla diye son damlaya çok önem atfediyoruz. Onu çok önemsiyoruz. Onu çok önemseyince öncekilere gerektiği kadar önem vermiyoruz. Vermeyince de halbuki onlar da aynı öneme sahip ve bardağı taşıracaksa hepsinin etkisi aynı olacak. O kadar önem vermeyince bu sefer bardak taşmıyor. Yine bizde ama kafalarımız böyle şekillenmiş, yani yanlış başarı tanımıyla şekillenmiş dedim ya. Öyle mesela siyasette siyaset sonuç alma sanatıdır. Böyle bilinir yani. Sonuç alma sanatıdır. Sporda Hatice'ye bakma, neticeye bak. Neticedir önemli. Bütün bunlarla kafalarımız şekillendiği için her alanda da başarıyı sonuca göre ölçüyoruz. Hayır, Allah sonuca göre ölçmüyor. Allah aldığın sonuçlara göre değil, sana düşeni ne kadar yapmışsın, kendine düşeni ne kadar yapmışsın, buna göre Allah senin başarını ölçüyor. Üstelik bu rahatlatır. Yani ben bana düşeni yaparım, tamam, gerisine dua ederim, Allah'a güvenirim. Değil mi? Ne olursa olsun belki benim iyiliğim için olacak. Yani istediğim sonuç olmasa bile belki hakkımda öylese hayırlıdır deyip onu kaldırırım. Teselli bulurum. Ama öteki türlü sonuç almak da sanki senin elindeymiş gibi. Değil mi? Düşünürsen, başarıyı sonuçla ölçersen, sonuç alamazsan yıkılırsın, kendini suçlarsın. Kendine haksızlık yaparsın. Yani o zaman bir daha kaybedersin. Zaten kaybetmişsin, kaybını doğru yorumlayamazsın ve bir daha kaybedersin. Kazansan gene kaybedersin çünkü kazancını kendine mal edersin. Kendi başarını sayarsın, kendi egonu şişirirsin. Bu sefer de kazansan da kaybedersin, kaybedersen de bir daha kaybedersin. Halbuki doğru başarı anlayışında kaybedersen, ya ben bana düşeni yaptım elimden geldiği kadar. Allah'ın takdiri böyleymiş. Belki budur benim için hayırlı olan diye düşünürsün. O kaybından ders çıkarırsın, onu doğru yorumlarsın. O zaman kaybetsen de kazanırsın. Kazansan bu sefer şükredersin. Ya ben kazandım demezsin. Allah bana iyi sonuç nasip etti, hayırlı olsun dersin. Ona şükrediyorum, ona minnettarlık duyuyorum dersin. Bir daha kazanırsın. Her halükarda kazanırsın. Onun için yani peygamberler öyle hep neticeye bakmamışlar. Neticeye bakarsak günümüzdeki bu seküler başarı tanımını ölçü alırsak peygamberlerin büyük çoğunluğu başarısız sayılması lazım. Çünkü insanlardan yani çokları inanmamışlar ya. Çokları onlara inanmamışlar. İnananlar çok az olmuş. Değil mi? Mesela en son bizim peygamberimiz 5-6 yıl, hatta hicret edene kadar Mekke'de hep azınlıkta, hep böyle sıkıntı içerisinde geçmiş hayatı. Müslümanlar hep azınlıkta kalmış. Ama o neticeye bakmamış. Hatice'ye bakmış. Burada Hazreti Hatice'yi kastetmiyorum Hatice'den. Hazreti Hatice'ye de bakmış yani. Hazreti Hatice ona büyük destek vermiş. Hatice'dür Kübra olmuş ama Hatice kendine düşeni yapmak, başarıyı kendine düşeni yapmak olarak anlamış. Efendim
ve rahat olmuş. Kendine düşeni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmış. Yani yükünü gemiye kadar taşımış, gemide bırakmış. Biz gemide de bırakmıyoruz. Yani şu anda elinden geldiğin kadar sen kendine düşeni yapıyorsan ama halen ne olacak acaba diye. Değil mi? Ne olur? Zaman ne getirir? Ben de hastalanır mıyım? Bu virüs bizim eve de gelir mi? Gelmişse bir daha gelir mi? Veya dünyanın sonu ne olacak? Okullar açılabilecek mi? Açılmayacak mı? İşte İstanbul depreminden söz ediyorlar. Ne zaman olacak? Hep korkuyla mı yaşayacağız ya? Korku, korku, korku. Korku rejimi mi hayat yani? Böyle olsun iyi mi? Bizim elimizde değil. Yani biz tedbirlerimizi alırız, kendimize düşeni yaparız. Ondan sonra ne mi olur? Allah'ın dediği olur. O kadar. Allah'ın dediği olur. Allah'ın istemediği şey olmaz. O da bizim hayrımızı ister. Ne olursa olsun o zaman dert etmeyelim, tasalanmayalım. Bu çok büyük bir rahatlık ve özgürlüktür ki burada işte bu 3. noktada bu gerçek bize öğretiliyor. Elhamdülillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.